Herkese yeni bir videodan selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bildiğiniz üzere Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey bu yaz vizyona girecek ve Nolan'ın birkaç gün önce Stephen Colbert'ın The Late Show isimli programına katılmasıyla birlikte filmin tanıtım çalışmaları resmen başlamış oldu. Hem filmden yeni bir fragman gördük hem de Nolan bize film hakkında epey bilgi verdi. Programda yaşananlara geçmeden önce hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videoya beğeni, yorum ve hype bırakmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Programa Colbert'ın neden böyle bir hikayeyi filme aldığın sorusunu cevaplayarak başlayan Nolan, aslında herkesin bu hikayeye ezelden beri aşina olduğunu ve her zaman daha önce yapılmamış şeylerin peşinde koştuğu için tüm hikayelerin atası olan bu hikayeyi daha önce yapılmamış bir ölçekte anlatmak istediğini ifade etmiş. Kendisinden önce pek çok yönetmenin Yunan mitolojisini konu alan filmler çektiğini, ancak yeterli imkan ve şartlara sahip olmadıkları için okuduğumuz hikaye ile anlatılmak istenen arasında bir boşluk oluştuğunu, kendisinin ise bu boşluğu doldurmak arzusuyla yola çıktığını belirtmiş. Filmde bildiğimiz anlamda tanrıların gözüküp gözükmediği sorusuna ise esprili bir şekilde 3000 yıllık bir hikaye hakkında spoiler vermek istemem ama diye başlayıp üstü kapalı da olsa varlıklarını doğrulamış. Ama bu demek değil ki tanrılar olağanüstü varlıklar olarak gözükecekler. Nolan bu durumun tamamen konuyu ele alış biçimleriyle alakalı olduğunu, o çağın insanların tanrıları her yerde ve her şeyle bütünleşik şekilde gördüklerini, bu nedenle de bu insanların hayatlarındaki her şeyin aslında bir inanç sisteminin parçası olduğunu ve amaçlarının seyircinin bu bilinci mümkün olduğunca iyi anlamalarını sağlamaya çalışmak olduğunun altını çizmiş. Ayrıca bu noktada Odyssey'i özel kılan her elementi filme aktarmaya çalıştıklarında eklemiş ki fragmanda gözüken doğaüstü elementler de bu ifadeyi doğrular nitelikte zaten. Anlatmak istediği hikayenin aslında eve dönmeye çalışan bir adamın macerasından ibaret olduğunu ve aile temasının filmde oldukça önemli bir yere sahip olacağını aktaran Nolan, hikayeyi nasıl bir düzlemde ele alacağına dair de önemli bir noktaya değinmiş. Bildiğiniz gibi Odyssey doğrusal şekilde anlatılan bir hikaye değil. Kitabı okumaya başladığınızda Odysseus'u 10 yıllık yolculuğunun 7. yılına çoktan basmış olarak buluyorsunuz. Christopher Nolan ise Homer'in aksine filmin İtaka'da, Troya Savaşı'nın üzerinden 10 yıl geçmiş bir ortamda başlayacağından bahsetmiş. Ayrıca herkesin savaşın uzun zaman önce bittiğinden haberdar olmasına rağmen Odysseus'un o zamandan beri geri dönmemesinin krallıkta bir takım sorunlara neden olduğunu ve Antonius'un bu sırada krallık tahtına oturmak için Penelope ve Telemakos'u epey zorlayacağını belirtmiş. Programın bu bölümünde filmin oyuncu kadrosuna da biraz değinildiğini söyleyebiliriz. Nolan özellikle Tom Holland'ın performansından epey etkilenmiş. Ayrıca Matt Damon, Robert Pattinson ve Anne Hathaway'in isimlerini de geçirerek hikayenin genel olarak bu dörtlü üzerinden anlatılacağını söylemiş diyebiliriz. Zira bildiğiniz gibi filmin inanılmaz bir oyuncu kadrosu var ve hepsinin eşit ekran sürelerine sahip olması mümkün değil. O yüzden bu durumun bizim için çok da şaşırtıcı bir tarafı olmamalı diye düşünüyorum. Hatta Stephen Colbert bir noktada dayanamayıp oyuncu kadrosundaki bazı isimlerin daha önceki rollerine gönderme yaparak filmin aslında bayağı bir süper kahramana sahip olduğuna dair esprili bir yorumda dahi bulunuyor. Hikaye hakkında verilen bunca bilginin yanı sıra çekimlerin tamamının IMAX kameralarıyla yapıldığını ve buna ek olarak pek çok sahnenin gerçek lokasyonlarda pratik efektler kullanılarak tamamlandığını da ifade etmemiz gerekiyor. 16 yaşından beri IMAX'te içli dışlı olduğunu söyleyen Nolan, bu kamerayı önce The Dark Knight'ın bazı aksiyon sahnelerinde denediğini ve bundan sonraki her filminde biraz daha fazla sahnede kullanmaya başladığını ve nihayetinde de Odyssey ile birlikte tamamen IMAX'e geçtiklerinden bahsetmiş. Son olarak filmden ne beklediğim hakkında birkaç kelam daha edip videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Öncelikle erken yaşlardan beri büyük bir Nolan hayranı olduğumu ifade etmem gerekiyor sanırım. Herkesin haklı olarak nefret ettiği Tenet'i bile çok severim hatta. Christopher Nolan bence Denis Villeneuve ile beraber çağımızın en vizyoner yönetmenlerinden biri. Yakın zamanda onun başardığı şeyleri başarabilecek bir yönetmen gelir mi emin değilim açıkçası. Çünkü bir yandan sanat icra edip diğer yandan bunu paraya dönüştürmek bence çok zor bir şey. Ve bunu yaparken bütün yaratıcı seçimlerin elinizde olması, yani sizi finanse eden kişilerin şu olmamış, bunu böyle yapmalısın, bunu beğenmediğin gibi şeyler söyleyememesi herkesin sahip olabileceği bir lüks değil. Aslında bu lükse sahip olduğunuzda bir noktada kendi zevkleriniz için film yapıyorsunuz. Ve beni Odyssey için heyecanlandıran şey de bu. Nolan her filminde çıtayı sadece yükseltmekte kalmıyor. Aynı zamanda çıtaya öyle özel şeyler ekliyor ki ulaştığı seviye daha iyi anlaşılabilsin. Başka bir deyişle çok sıradan bir şeyi olduğu gibi göstermek de sizin elinizde, olduğundan çok daha farklı bir şeymiş gibi göstermek de sizin elinizde. Yeter ki bunu gösterecek vizyona sahip olun. Evet, benden bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Fragmanda bizi heyecanlandıracak çok fazla şey gördüğümüz için bu konudaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum açıkçası.
açıkçası. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten gerekenleri yapmışsınızdır diye düşünüyor ve sizlere şimdilik veda ediyorum. Bir sonraki videoya da kendinize iyi bakın, hoşça kalın.